Süper kahramanlarla aranız nasıldır? Vallahi sizi hiç bilmiyorum ama benim en sevdiğim süper kahraman Spider-Man'dir. Üzerine yapılan oyunların ve filmlerin çoğunu yıllar içinde defalarca tükettiğim bir karakterdi Spider-Man. This mask. It means something to a lot of people. You reminded me of that today. Ama tüm çocukluğum boyunca ve hala da benim için çok özel bir yeri olan bir Spider-Man serisi var. The Amazing Spider-Man serisi. Tobey Maguire'ın canlandırdığı Spider-Man üçlemesinden sonra çeşitli sebeplerden dolayı Sony Spider-Man'i baştan başlatma kararı almış ve bunun sonucunda bu seriyi karşımıza çıkarmıştı. Aslında pek çok kişinin en sevdiği Spider-Man, Tobey Maguire'ın Spider-Man'i olsa da benim gözümde her zaman bu Andrew Garfield'ın Spider-Man'i olmuştu. Benim gözümde o, diğer iki Spider-Man'in tam ortasıydı. Ne Tobey'nin Peter'ı gibi aşırı ezikti, ne de Tom'un Peter'ı gibi Tony Stark gibi destekçileri olan zeki biriydi. Resmen ikisinin tam ortasındaydı. Ezilmesi gereken yerde eziliyor, zekasını kullanması gereken yerde zekasını kullanıyordu. Zaten bunun sonucunda film başarılı olunca hemen devamında da filmi anlatan Amazing Spider-Man 1 oyununu çıkarmışlardı. Hatta bu oyunun hikayesini anlattığım videomu hemen sağ köşede kartlardan bulabilirsiniz. Filmin idare eden bu başarısından sonra stüdyo hemen ikinci film için çalışmalara başlamıştı. Bu sefer ikinci filmle beraber oyunu aynı anda yayınlayacaklardı. Bu sayede hem sinemalardan hem de oyundan iyi bir gelir elde etmeyi başaracaklarını düşünüyorlardı. Ama evdeki hesap bu sefer çarşıya uymamıştı. Senaryonun çok saçma olması ve çok fazla kötü karakter olması gibi sebeplerle Amazing Spider-Man 2 filmi beğenilmemişti. Ama bizim bugünkü konumuz film değil. O yüzden ana konumuz olan The Amazing Spider-Man 2 oyununa bir göz atalım. Aslında bu oyun çocukken benim gözümde en iyi Spider-Man oyunuydu. Ama şimdilerde anlıyorum ki ben o dönem böyle bir düşünceye girerek büyük bir hata yapmışım. Bu hatamın nedeni Marvel Spider-Man gibi bir seriyle tanışmam değil. Eminim ki onlar olmasaydı yine de bugün bu oyuna ben iyi bir oyun demezdim. Çünkü bu oyun cidden iyi değil. Bakın arkadaşlar, bu bir devam oyunu. Yani bir devam oyunu ne yapmalı sizce? Yani mantıken ilk oyuna göre daha gelişmiş grafikler ve mekanikler sunar değil mi? Halbuki bu oyun daha gelişmiş bir grafik sunmuyor. Ve özellikle bu devam oyunu film oyunu adı altında piyasaya sürülüyorsa hem kendinden önceki filmlere hem de kendinden önceki film oyunlarına sadık kalmalı değil mi? Yani mantıken bu oyun Amazing Spider-Man 1 ve 2 filmine ve Amazing Spider-Man 1 oyununa sadık kalmalı. Peki bu saydıklarımdan sonra oyunun ne yaptığını söyleyeyim. Oyun bize ilk oyunda yetenek ağacına gerek duymadan sunulan pek çok özelliği yetenek ağacı sistemiyle sunmaya başladı. Yani ilk oyunda öğrendiğimiz bir şeyi neden ikinci oyunda bizden kaldırırsınız? Bir abartı diğer bir kısmı daha, dediğim gibi upgrade'leri bize sunuyorlar. Ya arkadaşım, hızlı uçmayı upgrade ile açmak nedir? Sen kostümlere level sistemi yapmışsın. O zaman yapsana Marvel Spider-Man'deki gibi level atladıkça uçma hızımız artsın. Değil mi yani? Sayısız eksik var abi. Eski oyunda gizli öldürme yapmamız gereken yerlerde yavaş yürüme mekaniği vardı. Ama bu oyunda böyle bir mekanik niye yok mesela? Ya da mesela eski oyunda örümcek adam 2 kişiyi tavandan sarkıp öldürebiliyorken neden burada bizi bir kişiyle limitlediniz? Örümcek adamın kas gücü mü zayıfladı aradaki geçen vakitte? Yani ilk oyunda yaptığınız bir şeyin ikinci oyunda aynısını üstüne ekleyerek gidersiniz. Ama bu adamlar üzerine eklemek değil, üzerinden çıkarmışlar resmen. Hadi diyelim oynanışı salladılar. Hikayesi nasıldı? O zaman hemen hikayeye bir de bir göz atalım değil mi? Bu arada bu kısımdan sonra videoda Amazing Spider-Man filmleri ve Amazing Spider-Man 1 oyunundan spoiler olacaktır, bilginize. A killer still roams in the guts of this city, and you let him walk away. Have you done your best to stop him, to bring this murderer to justice? You were gifted with wonderful powers, but still you are unable to track down the prey who matters most to you. Allow me to help you. I will make you what you are meant to be, the ultimate hunter.
Oyunumuz aslında ikinci filmin oyunu olmasına rağmen birinci filmden başlamayı tercih etmiş. Oyunun başında Peter'ın Ben amcanın öldürülmesine şahit olmasıyla başlıyoruz. Ve bir anda 2 yıl sonra yazısıyla beraber 2012'den 2014'e geliyoruz. Peter hala Ben amcanın katilini bulamamış ve bu yüzden pişmanlık içinde etrafa ağ atarken bir anda polis telsizinden Ben amcanın katilinin eşkaline uyan birinin görülmesiyle harekete geçiyoruz. Bu noktada oyun bize temel dövüş yeteneklerini öğretiyor ve adamları bir güzel patakladıktan sonra eşkale uyan adamı sorguya çekiyoruz. Adam aradığımız kişinin şu anda patronu olan Herman Schultz'la çalıştığını ve şu anda Ruslarla silahlar konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. Herman Schultz dediğimiz bu adam sokak serserileri yani çetelerin safında yer alıyor. Bunların karşısında da Ruslar var. Çünkü Ruslar burada silahlanıp Amerikalılara zulüm ediyor. Ve bunlar kanıtlı olmadığı için, polis de bir iş yapamadığı için sokak serserileri ve çeteler Ruslara karşı savaş açıyor diyebiliriz. Bu bilgileri aldıktan sonra Schultz'u ve Rusları durdurmaya gidiyoruz. Bu kısımda adamları durdurup silah kasalarını ağ ile sabitledikten sonra Schultz ile tanışıyoruz. Ve ufak bir artistlik tasladıktan sonra bu adamı da sorguya çekiyoruz. Zaten oyunun hikayesi hep böyle gidiyor. Çeşitli karakterlere sorular sorarak detaylar öğreniyoruz. Schultz bize Ben amcayı öldüren adamın tüm çetelerden bağımsız tamamıyla özel bir insan olduğunu ve tüm gördüğü kişileri sorgusuz sualsiz öldürebilecek güçte biri olduğunu söylüyor. Peter bunun üstüne ona soruyor, peki bu adama nasıl ulaşırız diye. Schultz da diyor ki ona temas edebilmek için bir silah satıcısına ulaşman lazım. Çünkü ona kendi başına temas edemezsin diyor. Ve tam bize onun numarasını vereceğini söylerken flash bombası atarak kaçıyor. Bunun üzerine biz de o silah satıcısını arıyoruz. Hatta bulmak için klasik her Spider-Man oyununda olduğu gibi baz istasyonlarını kendimiz dinlemeye başlıyoruz. Bulduktan sonra tam adamı yakalayacakken dur diye bağırıyoruz ve adam bir arabayı rehin alıp kaçıyor. Arabadaki rehineyi kurtarıyoruz ve bir bakıyoruz ki adam kaza yapmış. Araçtan fırlamış, üzerlerinde çöp kovaları falan var ve duvarda da CK yazan bir simge görüyoruz. Bunun üzerine bu simgeyi bırakan kişiyi araştırmaya koyuluyoruz. Ama bir yandan da May hala bizi merak etmiştir diye eve gidiyoruz. Evde May halayla bu katilin ölmesi üzerine konuştuktan sonra bir anda televizyonda bir görüntü beliriyor. Ruslar ve çeteler Oscorp'ta birbirine girmiş ve bu yüzden biz de hemen çıkıp Oscorp'a gidiyoruz. Sokak serserileri yani çetelerle Rusların savaşına şahit oluyoruz ve burada Max isimli bir adamla tanışıyoruz. Max Dillon. Onu rehin almışlardı ve biz de onu kurtararak ondan bilgiler alıyoruz. Ve Max bize burada diyor ki Oscorp'un içinde bir nükleer reaktör var ve bu patlarsa tüm New York'u, Manhattan'ı dümdüz eder diyor. Patlamasın diye reaktörün yanına gidip soğutma sistemini çalıştırıyoruz. Olay yeri güvenli hale gelince Ruslar ve çeteler bir anda ortamı basarak silah kasalarını almaya çalışıyor. Ve biz de onlar bu güçlü silahları almasınlar diye silahları deaktif ediyoruz. Bunları yaptıktan sonra tam Oscorp'tan çıkacakken Schultz geliyor ve kendini biraz daha geliştirmiş bir haliyle geliyor. Ve diyor ki ben artık şokçuyum, Shocker. Elektrikli yumruklar falan atıyor. Bizi böyle vurmaya çalışıyor. Biz onu vuruyoruz, yeniyoruz. Sonra onun kolundaki o elektrik sismik mekanizmayı alıyoruz ve Peter burada inovasyon yapmaya başlıyor. Kendi ağ atıcılarına bunu ekleyerek Seismic Blast dediğimiz bir özellik geliştiriyor. Bu sayede sismik patlamalar yapabilir hale geliyor. Oscorp'tan çıkıyoruz ve burada bir sinematik giriyor. Sinematikte babasının ölümünden sonra Oscorp'un başına geçen Harry Osborn'u görüyoruz. Harry Osborn bu sahnede bize polisin suçlularla mücadelede yetersiz kaldığını ve Örümcek Adam'ın da kanunsuz iş yaptığını söyleyerek tüm polislerden ve askerlerden üstte yeni bir birim kurulduğunu, adının da Task Force olduğunu söylüyor. Sonra bir anda bakıyoruz ki bunu Wilson Fisk'le yani Kingpin'le beraber yapmışlar. Tabii o sırada kimse bilmiyor Kingpin'in amaçlarını. Kingpin aslında illegal bir adam, iş adamı gibi görünen illegal bir adam ve amacı da Oscorp'u ele geçirmek. Bu süreçte biz birkaç çeteyle daha savaşıp kendimizi aklamaya çalışıyoruz ve bir çeteyi yendikten sonra biri kaçarken peşinden gidiyoruz ve bir bakıyoruz ki adam yerde. Adamın üstünde bir not var. Notta da sana nasıl avlanabileceğini öğretebilirim tarzı bir şey yazıyor ve yazan imza Kraven. Bunun üzerine Kraven'ı merak ediyoruz ancak tam o sırada telsizden bir sinyal geliyor. Polis uyarı çekiyor şu parkta çatışma var diye. Hemen parka gidiyoruz, adamları indiriyoruz ve Kraven çıkıyor ve bize diyor ki
Ben usta bir avcıyım ve adamlarım bana Kraven der diyor. Ben seni eğitebilirim. İstiyorsan şu adrese gel diyor ve gidiyor. Bunun üzerine Peter da bu adamın kim olduğunu, ne olduğunu bilmediği için Spider-Man kimliğiyle gitmek yerine Daily Bugle gazetecisi olan Peter Parker kimliğiyle giderek adamla bir söyleşi yapıyor. Burada adamın amacını öğreniyoruz. Adam diyor ki dünya kötü ve suçlularla dolu, ben bu suçluları avlamak istiyorum ve bu şehre gelmemin bir amacı da Oscorp'un yarattığı türler arası suçluları yakalamaktı. Yani bu kısım tamamen ilk oyuna bağlanıyor. İlk oyunda gördüğümüz Scorpion, Iguana ve Rhino gibi çeşitli türler arası yaratıkları aslında Kraven'ın avladığını görüyoruz. Aslında bu noktadaki o bağlantıyı sevdim. İlk oyundaki yaratıkları Spider-Man yakalamıştı ama onlar kaçmıştı ve kaçtıktan sonra onları Kraven yakalamış. Peki biz bu adama ne yapıyoruz? Bu adama o CK simgesini soruyoruz ve Carnage Killer diye birine ait olduğunu öğreniyoruz. Kraven da Carnage Killer'ı avlamak istiyor ve bunun için de beraber çalışmamızı istiyor. Bu noktada birkaç kez Oscorp'u takip ediyoruz. Çünkü Kraven Oscorp'un da peşinde. Oscorp'un yasa dışı işler çevirdiğini biliyor. Bizi Oscorp'un peşine takıyor ve bu sayede bize de biraz eğitim vermiş oluyor. Şey diyor mesela, küçük adamları indirme diyor. Küçük adamları takip et ki onlar seni büyük yerlere, büyük esas gideceğin yere ulaştırsın diyor. Bu noktada biz küçük adamları, yani Oscorp'un o en alt kademesindeki insanları takip ederek Oscorp'un gizli yeraltı üssünü buluyoruz. Buradaki adamları öldürdükten sonra bir bakıyoruz ki Oscorp örümcek adam için kıyafetler yapmış ve buradan da kostümler açıyoruz. Tabi bu kısmın hikayeyle çok bir etkisi yok ama söylemek istedim. Esas hikayede odağımız Carnage Killer'ı bulmak. Sonrasında biz orada bir harita buluyoruz. Bunun Carnage Killer'la alakası olabileceğini düşünüp bunu çekip Kraven'a gönderiyoruz. Kraven da diyor ki bu büyük ihtimalle Oscorp'un gizli üslerinin yerleridir. Sonra bu haritadaki noktalardan birine gidiyoruz ve bir bakıyoruz ki Ruslar bu Kingpin'in ve Oscorp'un ordusu olan Task Force'dan gizli bir şekilde Oscorp'tan silah kaçırarak kendi mekanlarına götürüyor. Onun üzerine gidip Rusları durduruyor, silahları, biyolojik silahları falan imha ediyoruz. Ama o sırada ne giriyor devreye? Çevresel hikaye anlatımı giriyor. Ki konuşan adamı ister öldürün ister dinleyin. Ben dinlemiştim. Diyorlar ki Carnage Killer'ı yakalamak çok kolay oldu ve eminim o bizden kaçamaz diyorlar ve bir binada rehin tuttuklarını söylüyorlar. Bunun üzerine Carnage Killer'ın peşinde olduğumuz için onları da indiriyor ve binanın içine giriyoruz. Adamı öldürmesinler diye biz herkesi gizlice öldürdükten sonra adamı kurtarıyoruz ve adam diyor ki ben Carnage Killer değilim. Carnage Killer'ın yüzünü uzaktan gördüm. Yaraladığı kişiye yardım etmek için başına uçtum. Sonra bir anda çevremi Ruslar sardı diyor. Sonra soruyoruz Carnage Killer'ın eşkali neydi? Adam diyor kırmızı saçlı, böyle kızıl saçlı bir erkekti. Bunun üzerine Kraven'ı arıyor ve diyoruz ki Carnage Killer'ın eşkalini bulduk. Eşkal bu. Bunun üzerine de Kraven diyor ki o zaman yanıma gel. Ben Carnage Killer'ı buldum diyor. Yanına gidiyoruz Kraven'ın ve bir bakıyoruz ki Carnage Killer'ı bulmuş ama Carnage Killer deli gibi birinin boğazına bıçağı dayamış. Kraven diyor ki karışma. Dur bir bakalım ne yapacak diyor. Boğazına bıçak dayadığı adam ölmesin diye Spider-Man hemen aşağı atlayıp onunla savaşıyor. Savaşı tabi Spider-Man kazanıyor çünkü Carnage Killer'da sadece bıçak var. Bunun üzerine Kraven da diyor ki sen beni dinlemedin, ne yapıyorsun? Aslında Kraven'ın bu hikayedeki yerini ben beğendim. Kraven Marvel Spider-Man 2'deki gibi canım sıkıldı geleyim av yapayım kafasında bir avcı değil burada. Tamamıyla insanların iyiliğini düşünen ve kendisi yerine bir miras bırakmak isteyen, yani bir gelecek avcı bırakmak isteyen bir adam gibi görünüyor. Kraven'la tartıştıktan sonra sahne birden kararıyor ve Carnage Killer'ı bir sedyede yatarken görüyoruz. Carnage Killer'ın başına gelen Donald Menken isimli adam diyor ki Ravencroft'a hoş geldin. Başlayalım mı? Neden olmasın diyor. Sonra da ekran yine kararıyor. Sonra bir bakıyoruz ki Kingpin'in Task Force personelleri 2. seviye alarm vermiş ve Örümcek Adam dahil tüm süper güçlü insanları arıyorlar. Aslında bu Task Force olayı tamamen formalite. Amaçları sadece Örümcek Adam'ı yakalamak. Bunu nereden anladın derseniz, Task Force sözde Fisk ve Harry Osborn tarafından kuruluyor ya. Hani amaçları da çeteler dahil süper güçleri olan herkesi, böyle kanuna aykırı herkesi durdurmak ya. Abi bu adam bunu kurmuş tamam da, yani Fisk, yani diğer adıyla Kingpin bunu kurulmasına katkı sağlıyor ama diğer taraftan bir bakıyoruz ki Felicia ile kapışıyoruz. Felicia diyor ki beni Kingpin çıkardı dışarı. Tabi biz o zaman Kingpin'in kim olduğunu bilmiyoruz. Wilson Fisk'i tanıyoruz ama lakabının Kingpin olduğunu bilmiyoruz. Felicia'yı da yendikten sonra Harry'nin yanına gidiyoruz. Harry diyor ki babam Norman Osborn'un öldüğü gibi ben de ölüyorum.
Bu genetik, maalesef bunun da bir tedavisini bulamıyoruz uzun süredir araştırdığımız halde falan diyor. Ve çok da bir zamanım yok diyor. Ve diyor ki bunun çözümü belki cross species, yani türler arası gen aktarımı yapılmış olanların kanı olabilirdi. Ama hepsi öldü. Ve sonunda diyor ki geriye bir tek örümcek adam kaldı. Peter'a da diyor ki sen resimlerini çekiyorsun, ulaşabiliyorsan ilet. Benim örümcek adamın kanına ihtiyacım var diyor, yani kısacası. Peter da bunun üzerine Harry'nin evinden çıkarak örümcek adam olarak hemen bir daha geri gidiyor. Burada yaptığı konuşmada Harry'yi uyarmaya çalışıyor. Yani sen insansın, ben örümcek adamım falan gibisinden konuşuyor ve bu genetik şey sizin için çok riskli, öldürebilir falan diyor. Harry de diyor ki ben zaten ölüyorum, daha ne riski olabilir ki? Örümcek adam bunun üstüne diyor ki tüm üzerlerinde deney yapılanlar yaratıklara dönüştü ve şehre korku saldılar. Sizin için de bu tehlikeli diyor. Harry konuşmayı birden bitiriyor. Tamam, dinlemek istemiyorum. Ben kendi başıma çözerim diyor ve limuzinin tepesini kapatıp örümcek adamdan umudunu kesiyor. Sonra örümcek adam diyor ki Harry cidden umudunu tüketmiş. Bense bu süreçte Kraven denen bir aptalla uğraşıyordum tarzı bir şey diyor. Böyle kafadan gidik bir insan niye bana avlanma tekniklerini öğretsin ki diyor. En iyisi bir gidip sorayım diyor. Kraven'ın evine gittiğinde bir bakıyor ki ev bomboş. Her şey kutulanmış, kargolanmış, taşınmış, taşınmaya müsait. Bir hedeflerimizi bir konuşalım, görüşelim. Biz ne amacımız ne falan diyor. Sonra bir bakıyor ki bomboş. Belki adam üst kattadır deyip üst kata gidiyor. Ve üst kata bir bakıyoruz ki açıkta gizli bir bölme var. Sonra bir bakıyoruz ki her şey örümcek adamı yakalamak içinmiş. Tüm bu cross species'leri yakalama sebebi en sona örümcek adamı bırakmakmış. Ve örümcek adamı aslında ders adı altında test ediyormuş. Yani ona bir teknik öğretmiyor, onu test ediyor. Bilgisi var mı yok mu diye. Tam bunu kafaya koyup çözdük derken örümcek adamın arkasından 50 tane ok geliyor. Ve zehirli oku yiyerek Kraven'ın avı oluyoruz. Uyandığımızda bizi Central Park'a getirmiş ve bizle bir savaşmak istemiş falan. Ve bize vurduğu antidot yüzünden güçlerimiz birazcık gitmiş. Yani zayıfız aslında burada. Yine de Kraven'ı yeniyoruz ve Kingpin'in gerçekten de Fisk olduğunu öğreniyoruz. Ve Kraven'dan da son bir iyilik olarak zehir alıyoruz. Nedir bu zehir? Oyun içinde skill ağacında Ionic Web olarak da geçen bu zehir, demirleri ve çok güçlü armorları çürütebilen bir zehir. Yani çok işimize yarıyor aslında. Çünkü bu Task Force'un armorları çok dayanıklı, çok sağlam bir armor ve biz onu yumrukla kıramayacağımız için zehirle çürüterek kırıyoruz. Ve bize son olarak Kingpin'in nerede saklandığını söylüyor. Biz de onu ağ ile bağlayıp öyle bırakıyoruz parkın ortasında. Bunun üzerine Kingpin'in mekanına gidip Kingpin'le kapışıyoruz ve bu noktadaki boss fight her örümcek adam oyunundaki Rhino mekaniği bildiğiniz. Adam koşuyor, dodge atıp vuruyorsunuz. Tabi arada kendi yandaşlarını da çağırıp size saldırıyor ama yine de hani Kingpin'e de Rhino mekaniği yakışmazdı be. Savaşın sonucunda Kingpin'i koltuğa oturtuyoruz, aynen. Aynen abi, Kingpin'i koltuğa oturtuyoruz ve orada bize diyor ki ben salak değilim işte, doğruyu yapıyorum falan filan konuşuyor. Kraven'ı sen mi tuttun diyor. Yo, ben tutmadım, adamlarım Task Force tuttu güvenlik için. Sonra diyor ki bizim onun efsanevi yeteneklerine ihtiyacımız vardı. Ve tekrarlıyorum, ben bir aptal değilim diyor. Korkarım ki örümcek adam buradaki tek suçlu sensin diyor. Ve sonra örümcek adam göreceğiz deyip Kingpin'in önündeki panellere gidip hacklemeye çalışıyor. Kingpin de diyor ki ne yapıyorsun diyor. Bu bir aksiyon filmi mi? Sen buraya erişemezsin diyor. Sonra bir bakıyor ki örümcek adam tak diye erişince bunu nasıl yaptın diyor. Örümcek adam burada dalgayı bir güzel geçerek dur bir diyor. Ama bir bakıyoruz ki elektrikler gidiyor ve ekranda Elektro'yu görüyoruz. Ve polis telsizinden de hemen şey geliyor. Max Dillon tutulduğu yerden kaçtı falan. Kingpin'i öylece bırakıp Elektro'ya gidiyoruz ve Kingpin gülerek arkamızdan konuşuyor bir güzel. Abi bu noktadaki boss fight tamamen Amazing Spider-Man 2 filmindeki gibi olmuş. Elektro diyor işte ben sana hayrandım, sen beni takmadın falan filan diyor. Öyle savaşıp duruyoruz. Elektro diyor sen beni terk ettin, sen yalancısın, sen beni karanlıkta bıraktın falan diyor. Bu noktada Elektro ile tüm şehir boyunca neredeyse uçarak savaşıyoruz. Döverek uzaya kadar bile çıkıyorduk neredeyse yani. Elektro'yu yendikten sonra ekran kararıyor ve bir cutscene geliyor. Bir bakıyoruz ki Harry Osborn'un muhasebeci arıyor. Oscorp'un muhasebecisi. Ve diyor ki Fisk diyor, yani Kingpin Oscorp'un hisselerini alıyor diyor. Bunun üzerine Harry Osborn sinirlenip telefonu yere atıyor ve Richard Parker'ın serumunu yeniden üretebildiklerini söyleyen bir bilim adamı geliyor.
Ama diyor ki üzerlerinde deney yapılmadı, test yapılmadı, çok tehlikeli diyor. Çok ciddi bir iş diyor. Harry Osborn da diyor ki ölümden daha mı tehlikeli? Yeşil serumu bir alıyor ve kendine enjekte ediyor. Bu cutscene'den sonra Carnage Killer'ı görüyoruz. Yine Ravencroft'ta ve sedyede yatıyor. Kendisine bir deney yapılmış ve Doktor Kafka'ya Donald Mencken diyor ki bunun olması gerekiyor muydu? Ve bir anda Carnage Killer sedyeden kalkıp Doktor Kafka'yı boğuyor. Sonra bir bakıyoruz ki dışarıda Task Force 3. seviye alarma geçmiş ve tamamıyla artık örümcek adamın peşinde. 3. seviye alarm demek robotlar dahil her türlü teknolojinin örümcek adamı bulmak için kullanılması demek. Bunun üzerine de polis telsizlerinden gelen sinyalleri dinliyoruz. Harry Green Goblin olmuş ve örümcek adamı yakalamak için şehrin 3 farklı yerine bombalar bırakmış. Önce bu bombaları alıp güvenli bölgelerde patlatıyoruz ve sonrasında Green Goblin'le birebir kapışıyoruz. Bu kapışmada işte klasik cümleler. Harry diyor ki bana kanını vermedin. Örümcek adam diyor bu çok tehlikeliydi. Harry diyor işte o zaman ben kendim yaparım tedavimi ve böyle olur. Seni yakalayacağım falan diyorlar. Babam beni umursamadı. Peter beni umursamadı. Sen de beni umursamadın diyor. Peter da üzerine yani Spider-Man üzerine diyor ki senin baban seni umursamadı çünkü hayatını iyi sürdürebilmen için şirketle uğraşıyordu diyor. Böyle tartışmalı kavgalarla fight ata geziyoruz şehirde yani resmen yine Elektro'daki gibi. Ve belki de bu oyunun en uzun boss fight'ı olabilir. Fight'ın sonunda ne oluyor? Klasik Green Goblin ölüşü oluyor. Green Goblin kendi kanadı tarafından bıçaklanıyor diyeyim. Yani kendi kanadı kendisine saplanıyor. Örümcek adam da diyor ki insanlar ölüyor ve hasta oluyorlar. Tüm insanların başına geliyor bu. Senin paran ve gücün de vardı. Sen kendini iyileştirmek için uğraşabilirdin tarzı bir konuşmalar dönüyor burada. Ve sonra şey diyor Peter. Tanıdığım en iyi adam bana bunları öğretmişti. Sonra polis telsizinden sinyal geliyor ve polisler diyor ki Ravencroft tesisinden çok sayıda acil durum çağrısı alıyoruz. En yakın birimler ilgilensin diyor ve Peter da gidiyor tabi. Bir gidiyoruz ki Ravencroft yangın yeri. İnsanlar bilinmeyen bir etki altındalar ve her gördüklerine saldırıyorlar. Bu noktada Task Force bile mağdur kalmış. Biz de ne yapıyoruz? İçerideki çalışanları kurtarmak için gördüğümüz herkesi pataklıyoruz resmen. Bu noktada Donald Mencken'i de koruyoruz. Çünkü Donald Mencken sağ çıkmış oradan. Donald Mencken'i güvenli bölgeye götürüyoruz. Bu yaratıklar hakkında bilgi alıyoruz. Bunlar bir çeşit simbiyota maruz kalmış insanlar diyor. Bu yaratıklar diyor özellikle ateş ve vibration yani titreşime dayanıksızlar diyor. Ve son olarak şey diyor. Carnage Killer da işte bunlardan birine dönüştü diyor. Donald Mencken bize burada mağdur edebiyatı yaptıktan sonra biz onu kurtarıp otoparka bıraktığımızdan hemen sonrasında bize arkasını dönerek gülerek kaçıyor. Ve biz de bunun sonucunda Ravencroft'ın direkt içine giriyoruz. Carnage Killer'ı bulmamız lazım. Tabii Task Force'un elemanları içeride de varlar. Çünkü Task Force, Oscorp ve Kingpin'in işbirliğiyle kurulmuştu ve burası da öyle zaten. Burayı koruyorlar. Yani hiç de mi şöyle bir şey aklınıza gelmiyor? Lan bu tesis yıkıldı. Bu tesisin koydular. Bir dışarı çıkıp bakalım diyeniniz de mi yok ya? Tesiste ilerledikten sonra bir bakıyoruz ki Carnage Killer yani insan adıyla Cletus tamamıyla simbiyotla birleşmiş ve bununla bizi tehdit ediyor. İşte ben seni yenebilirim falan diyor. Örümcek adamı tek hamlede yere seriyor mesela. Ve şey diyor ben artık Cletus Cassidy değilim. Kendimle ilgilenmiyorum. Gerçek benliğimi buldum. Ben Carnage'im diye bağırıyor. Bu noktada onunla biraz konuştuktan sonra meğer bizi oyalıyormuş dönüşümünü tamamlamak için. Dönüşümünü tamamlıyor ve tamamıyla artık simbiyotla birleşmiş bir Carnage'e dönüşüyor. Ve biz de bu noktada Carnage'le kapışıyoruz. Tabii onun zayıf noktasını Donald Mencken bize niye söyledi? Yani düşman olduğu halde söylemişti. Zayıf noktası neydi? Ateşlerdi. Biz onu ne yapıyoruz? Ateşin içine atıyoruz. Ateşlerin içine ata şey yapıyoruz. Ateşlerin içine ata onu dövüyoruz. Tabi Carnage'in olayı simbiyot olması. Simbiyot ne yapar? Kendisini klonlar. Fight esnasında klonlarını çıkarıyor. Onlarla da kapışıyoruz falan. Fight'ın sonunda ne oluyor? Biz Carnage'i ateşin içine atıyoruz işte yani. Daha nasıl söyleyeyim? Carnage orada yanıyor ve insan formuna dönüşüp bırak da gebereyim gideyim diyor. Ve burada da biz onu bırakıp Stan'in yanına gidiyoruz. Stan Lee'nin. Peter olarak. Burada işte Ben amcayı özledik. Ben amca en iyisiydi. Ben amca hakkında konuşuyorlar. Ve Stan diyor ki tüm yaptıklarında gurur duyuyorum. Eminim o da duyardı falan diyor. Ve bunun sonucunda dükkandan çıkıp Spider-Man olarak şehirde sallanırken oyun bitiyor.
Credits'lerden sonra bir bakıyoruz ki After Credits var oyunda. Kingpin burada başkanla konuşuyor ve burada diyor ki işte ne istiyorsanız ben yapabilirim diyor. Çünkü biliyorsunuz genç Osborn trajik şekilde öldü diyor. Ama ben devam edeceğim Task Force'u fonlamaya. Tüm riskler geçene kadar fonlamaya devam edeceğim. Size söz veriyorum diyor. Sonra Donald Mencken geliyor ve bir tane maskeyi yüzüne alıp suratına geçiriyor ve Chameleon'a dönüşüyor. Ve Kingpin dışarı bakarak asıl iş şimdi başlıyor diyor. Bu noktada oyunumuz cidden bitiyor ve benim anlamadığım bu oyunun ismi Amazing Spider-Man 2 değil mi? Filmle alakası nerede bunun? Mesela oyunda niye Gwen görülmüyor? Gwen'i geçelim. Filmde olmayan karakterler. Schultz, Kingpin, Carnage. Bunlar nereden geldi abi? Yani tamam uzun bir oyun yapmanız lazım da bunları da bari filmin hikayesine yedirseydiniz ya da ilk oyunda tercih ettiğiniz gibi filmden bir hafta sonrasını anlatsaydınız. Filmden bir hafta sonrasını da anlatmıyorsunuz ki bu oyunda. Siz bu oyuna nasıl başladınız? Amazing Spider-Man 1 filminin başıyla, Ben amcanın vurulmasıyla başladınız. Bir anda 2 yıl sonra dediniz ve apayrı bir hikaye sundunuz. Yani bu bir film oyunu değil. Ben buna film oyunu demem. Filmle tek ortak noktası başta Ben amcanın vurulması. Yani bu ufak şeyler dışında filmle bir bağlantısı yok ki bunun. Filmi hani hikayeyi boş verelim desek videonun başında ele aldığım gibi oynanışı da çok iyi değil. Yani bize ilk oyunda parayla upgrade'le açtırdığımız şeyleri niye bir daha upgrade'le açtırıyorsunuz? Ben zaten bunları sizin 2 yıl önce çıkardığınız oyunda oynamışım. Yani biliyorum. Yani oynamamış bile olsam 2 yıl önce çıkardığınız oyunda bunları oyuncuya öğretmişsiniz. Şimdi neden üstüne üstlük bir daha tekrar parayla aldırtıyorsunuz? Yepyeni bir mekanik ekleseydiniz mesela. Hani şu Ionic Web gibi, Seismic Blast gibi bunlar çok güzel mekanikler. Ama nesneleri E ile fırlatmayı da bana parayla satmazsın. Ya da düşmanın silahını alıp yere yapıştırmayı bana parayla satmazsın. Ama oyunda beğendiğim bir mantık var, o da kahramanlık sistemi. Haritadaki suçlularla mücadele ederek kahramanlık seviyenizi arttırıyorsunuz. Ve bunun sonucunda kostümünüzün size verdiği stat puanları bile yüzdelik olarak artıyor. Tabii ki aksi durumu da var. Yapmadınız diyelim, statlarınız yüzdelik olarak azalıyor. Kostümlerin verdiği statlar da güzel. Yani kimisi hasar bonusu veriyor, kimisi mermiye bağışıklık. Yani kostüm dizaynlarını beğendim ama özet geçmem gerekirse Amazing Spider-Man 2 filminden ve bir önceki film oyunundan neredeyse tamamen bağımsız, kendi kendine apayrı bir oyun olarak da piyasaya sürülsaydı sırıtır mıydı? Sırıtmazdı bence. Bu videoda Amazing Spider-Man 2'yi anlatmaya çalıştım. Geçenki Amazing Spider-Man 1 videosu kadar iyi mi değil mi bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.